Futbolcular steroid kullanır mı? Yine yeni bir video ile karşınızdayım ki bu seferki video çok değişik bir konuya hitap ediyor. Tamamen belki de vücut geliştirme camiasına uzak, biraz daha profesyonel ve bir o kadar da büyük paraların döndüğü futbol camiası. Aslında bu videoda sadece futbol ile sınırlı kalmayıp biraz daha geniş perspektiften konuyu incelemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle diyelim, vücut geliştirme haricindeki sporcular bu ilaçları kullanıyor mu? Kullanıyorlarsa neden ve nasıl? Arkadaşlar, videoma geçmeden önce bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen ki şu anda ekranda çıkan Instagram adresim bana en kolay ve en çabuk ulaşabileceğiniz platform. Oradan da beni takip etmek sizi için çok iyi olacaktır ve en son olarak vücudunugeliştir.com adresim hizmetinizde. Sizin için hazırladığım 15 soruluk anketi doldurup bana yollamanız yeterli. Sizlere en kısa zaman içinde dönüp sizler için en uygun kürü beraber yazacağız arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Aslında steroidler her ne kadar vücut geliştirme ile ilişkilendirilse de baktığımızda birçok profesyonel sporcu bu bileşikleri kullanmakta. Her ne kadar vücut geliştirme camiasında steroidleri kullanmanın amacı kas geliştirmek ve estetik açıdan güzel gözükmek olsa da aslında bu bileşikler doğru antrenman ve beslenme programı ile birçok sportif özelliği geliştirmektedir. Birçok ünlü futbolcuda idrar testlerinde metanonon bulunduğu için futboldan 6 ay men cezası almışlardı arkadaşlar. Şimdi ben bu videomda bu isimleri vermeyeyim ama siz internetten girip bakabilirsiniz ki sizler de şaşıracaksınız sanırım arkadaşlar. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa Ben Johnson da Winstrol kullanıp yakalanan ünlü atletlerden birisidir arkadaşlar. Aslında bu örnekleri çoğaltmak mümkün arkadaşlar. Burada söylemek istediğim aslında vücut geliştirme camiasında özellikle estetik açıdan kas geliştirmek için kullanılsa da bu bileşiklerin yaptığınız spora göre sportif özellikleri geliştirme yetenekleri vardır. Ama dediğim gibi bu tamamen sizin yaptığınız antrenman ve ona bağlı olarak beslenme ile alakalıdır arkadaşlar. Vücut geliştirmenin dışında başka spor dallarında kullanılan etken maddeler genelde başta Winstrol olmak üzere pirmobolan, testosteron, anavar, proviron, büyüme hormonu ve özellikle rehabilitasyon döneminde bazı peptitlerdir ki tabi bunlara sarımları da katmak mümkündür arkadaşlar. Hadi şimdi WADA yani Dünya Doping Ajansı'nın verilerine biraz göz atalım arkadaşlar. Bakalım hangi spor dalları ve özellikle hangi ülke sporcuları bu tür bileşikleri çok fazla kullanmakta. Arkadaşlar, şimdi paylaşacağım bilgilerin ana dili İngilizce. İngilizcesine güvenen arkadaşlar için linki açıklama kısmına bırakıyorum. İsteyenler oradan makalelerin tamamını inceleyebilirler arkadaşlar. 2018 yılında Dünya Anti-Doping Ajansı'nın sunduğu raporda hangi spor dalının ya da dallarının doping testinden pozitif çıktığını ve bunun yüzdelik birimini açıklamışlar. Hadi gelin kısa bir şekilde bakalım arkadaşlar. Tabii ki tartışmasız bir şekilde vücut geliştirme %21'lik oranla başı çekmekte arkadaşlar. Sonrasında ise %17'lik oranla bisikletçiler gelmekte ve yanlış hatırlamıyorsam çok ünlü bir bisikletçi olan Lance Armstrong da doping kullandığı gerekçesiyle yarışlardan men edilmişti arkadaşlar. Neyse, biz listemize biraz devam edelim. 3. sırada %15'lik dilimle atletler geliyor. %13'lük bir oranla powerliftçiler 4. sırayı alıyorlar. Bu sıra bu şekilde devam ederken futbolcular %4'lik ile sondan 1. sırada yer almışlar ki tabi listeye girmeyen birçok spor branşı daha var ki onlar sanırım hiç kullanmamışlar. Ya da daha doğru bir tabirle belki de yakalanmamışlar. Çünkü test yapılmamıştır onlara belki de. Ve bu bileşikleri en çok kullanan ülke sporcularına bakacak olursak aslında durum benim için hiç şaşırtıcı değil. Tahmin edin bakayım hangi ülke arkadaşlar? Evet, sanırım cevabı duyar gibiyim. Arkadaşlar, %16'lık kullanım oranıyla Rusya Federasyonu bu tür bileşiklere en çok ihtiyaç duyan ülke olarak başı çekmekte. Ardından %15 ile İtalya ve %13 ile Fransa geliyor. Hindistan sporcuları %12 ile sırayı takip ederken Ukrayna sporcuları %9 ile Hindistan'ın ardından geliyor. Amerika'da sporcular %8 ile Ukrayna'nın ardından ve listede %6 ile Kazakistan sporcuları bu liste için en son sırada arkadaşlar. Peki
Türkiye için bu duruma bakalım nasılmış acaba? Türkiye'de bu etken maddeleri, kullanım şekilleri ve hangi sporcuların ya da hangi spor dallarının bu etken maddeleri daha çok ihtiyaç duyduğuna bakalım bir arkadaşlar. Türkiye'de 21 vaka bulunmuşken bunların 20'si erkek, bir tanesi bayanmış ve tabii ki yine tartışmasız vücut geliştirme branşında olmuş bu arkadaşlar. Atletizm değilse şaşırtıcı bir şekilde bayanlar erkeklerden çok daha fazla bu etken maddelere ihtiyaç duymuş ve toplam 8 vaka görülmüş. Bu 8 vakanın 6'sı bayan, ikisi de erkekmiş. Sonrasında ise güreş müsabakalarına çıkan erkekler göze çarpıyor ve toplam 7 vaka yakalanmış arkadaşlar. Türkiye'de 2018 yılında toplam 47 vakayla aslında dünya genelinde baktığımızda çok az bir şekilde vaka olmuş. Gördüğümüz gibi her ne kadar vücut geliştirmeciler bu tür etken maddeleri en çok kullanan kişiler olsa da aslında olay sadece onlarla sınırlı değil. Peki durum böyle olduğu halde neden bu tür etken maddeleri kullananların sadece vücut geliştiriciler olduğunu ya da bu tür etken maddelerin sadece kas yapısı yaptığını varsaymakta insanlar arkadaşlar? Aslında cevabı çok basit. Kimse kırılmasın ya da gücenmesin ama bu tür etken maddeler hakkında çok fazla bilgi sahibi olmamak işin kötü tarafı. Hazıra konup sadece çevreden duyduklarınızla yetinmek arkadaşlar. Spor bir bilimdir. İşte bu yüzden antrenman bilimi çok önemli ve özellikle günümüzde hareket alanımızın çok kısıtlandığı ve sistemin bizi küçücük salonlara hapsettiği durumlarda bizi kurtaracak olan tek şey yine antrenman ve aslında onu doğru yöneten insanlar, yani bilim insanlarıdır arkadaşlar. Neyse, konumuzun dışına çıktık. Sanırım konumuza geri dönelim. Hadi bakalım. Peki bu etken maddeler kas yapmanın dışında ne yapıyor ki? Bunları sadece vücut geliştiriciler değil, birçok profesyonel sporcu kullanıyor arkadaşlar. Hadi çok kısa bir şekilde ele alalım. Arkadaşlar her şeyden önce bütün etken maddeler testosteron, yani erkeklik hormonunun türevidir arkadaşlar. Moleküllerinde biraz oynanmış ve başka isimlerle ortaya konulmuş bileşiklerdir ve haliyle erkeklik hormonu dediğimizde akla ilk gelen anatomik özelliklerden birisi daha kaslı ve daha yağsız bir vücut yapısı aslında. Sadece bu bile bu tür bileşiklerin sporcular tarafından neden kullanıldığını açıklamakta, ama ben bununla yetinmiyorum. Konuyu biraz daha incelemek istiyorum arkadaşlar. Bütün bileşikler vücutta hemen hemen aynı fizyolojik özellikleri destekler. Nedir bunlar? Daha fazla protein sentezi, daha fazla azot tutulumu, daha fazla kırmızı kan hücresi arkadaşlar. Ve bu üç özellik de aslında vücudun daha kaslı ve daha yağsız olmasını sağlar. Her şeyden önce bu tür bileşikleri kullanan insanlar daha sık antrenman yapabilirler. Çünkü artan kan akışı ve kırmızı kan hücresi ile kaslara daha çok besin taşınır ve kasların toparlanması çok daha kısa sürede olacağı için insanlar çok daha kısa sürelerde antrenmanlarına geri dönebilirler. Antrenman demek performans artış demektir arkadaşlar. Tabii ki performans artışı da başarıyı beraberinde getirir. Videonun başında da söylediğim gibi bazı etken maddeler diğerlerine göre biraz daha ön planda olmakta ve daha çok kullanılmaktadır arkadaşlar. Mesela powerliftçiler için testosteron ve anadrol ve kısmen de olsa oksandrolon başı çeken bileşikler olarak gözükmektedir arkadaşlar. Futbolcular için metalenon ve vinstrol aynı zamanda testosteronda yine önde gelen bileşikler olarak göze çarpar arkadaşlar. Atletlerin özellikle kullandığı ve onlara gerçekten güç kazandıran vinstrol onlar için vazgeçilmezlerdir arkadaşlar. Arkadaşlar her spor dalının kendine özgü sportif özellikleri vardır zaten demiştik. Bir powerliftçi anadrol kullanmayı kendine uygun görse de bu durum atletler için uygun olmaz ya da futbolcular için. Çünkü anadrol çok fazla güç katar, burası doğru, fakat aynı zamanda sulu bir şekilde büyüme sağlar. Her ne kadar büyüme yaptığınız antrenman ve beslenmeniz ile ilgili olsa da anadrolün su tutma potansiyeli atletler ve futbolcular için bir handikaptır arkadaşlar. Bunun tam tersi, özellikle vinstrol atletler için uygun olsa da powerliftçiler için uygun değildir. Bu etken madde onlarda vücudun su tutmasını ya da daha doğru tabiriyle suyu atmasını tetiklediği için pek uygun olmayacaktır arkadaşlar. Bunu size küçük bir örnekle anlatmak isterim arkadaşlar. Karınca ve fil misali. Baktığımızda karınca belki kendi ağırlığının 2 ya da
3 katını ya da 200 ya da 300 katını kaldırabilmektedir. Ama kaldırdığı kütle hiçbir zaman 1 kilogram olamaz. Öte yandan fil belki kendi ağırlığının yarısını kaldırmaktadır. Ama baktığımız zaman kaldırdığı ağırlık belki 500, belki 600 kilogram olabilmektedir. Vücut ağırlığı demek sizin kaldıracağınız ağırlığa da yansımaktadır. Bu bağlamda powerliftçiler için vücutlarının ağır olması demek hem antrenmanlarını daha ağır yapabilmeleri hem de performanslarını daha yukarı çekebilmeleri anlamına gelir. İşte arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu tür etken maddeleri kullanan sadece vücut geliştiriciler değil, yaptığı sporun profesyonel düzeyde yapan ve bu işten ciddi paralar kazanan birçok profesyonel sporcu da olabilmektedir. Burada önemli olan bu etken maddeleri bilinçli bir şekilde kullanmak ve uyguladığınız ya da yaptığınız sporun sportif özelliklerini destekleyecek ve size yaptığınız sporda size avantaj sağlayacak şekilde kullanmaktır arkadaşlar. İşte burada antrenman bilimi devreye girer. Arkadaşlar, her zaman söylediğim bir şeyi yine tekrarlamak istiyorum. Hayatta en önemli proje kendinizsiniz. Kendinize yaptığınız yatırım, geleceğinize ve sağlığınıza yaptığınız yatırımdır. Bu bağlamda kendinizi ödüllendirin ve en iyilerle çalışın. Bu konuda yardıma ihtiyaç duyuyorsanız yapmanız gereken tek şey Instagram'dan bana ulaşmanız ki Instagram adresim şu anda ekranda. Videomdan memnun kaldıysanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize önce sağlık konuşamadım. Sonra bol kazanç ve bol sporlu günler diliyorum. Hoşçakalın diyorum. Çok kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki yılbaşında Türkiye'ye gidiyorum. Birçok şekilde sipariş aldım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Son siparişimi ayın 20'sinde alacağım arkadaşlar. Ayın 20'sine kadar zamanınız var. Genmax ürünlerinden siz de yararlanmak istiyorsanız bir an önce siparişinizi bana geçin. Gerekli şartları yerine getirin ve sizler de Genmax kalitesinden sonuna kadar da yararlanın arkadaşlar diyorum. Artık gitmek istiyorum. Uyku beni bekliyor. Görüşmek üzere.